Merhaba değerli izleyiciler. Şira Kitap Kafe'den herkese selamlar diyelim. Bugün ilginç bir konuyu ele alacağız. Yeni yazarımız Ahmet Daloğlu yanımızda ve yeni kitabıyla beraber Şeytan Haklıysa kitabıyla beraber ilk videosunu çektik. Bir konferans sırasında Ankara'da. İnanılmaz tepki aldı. Kendisi gerçi bu tepkilere alışkın. Çünkü ilk başta böyle dışarıdan baktığınızda hakikaten ne demek istiyorsun ya, şeytan haklıysa ne demek gibi bir tabloyla karşılaşıyor ama işin arka planında bambaşka bir sistemden bahsediyor Ahmet Bey. Bunların hepsini teker teker kendisine soracağım ve hoş geldiniz diyerek başlayalım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Kırmadınız, buralara kadar geldiniz. Şimdi hocam, kitabın adını Şeytan Haklıysa koydunuz ki sizin önceki kitabınızda Ya Şeytan Haklıysa idi. Evet. Bu tabii onun çok daha geliştirilmiş, üzerine eklemeler yapılmış versiyonu. Burada ilk etapta insanlar doğal olarak kitabın adını gördüğünde ne demek isteniyor? Yani Tanrı ile şeytanı karşı karşıya getirip şeytanın haklı olduğu mu iddia ediliyor gibi bir tabloyla karşılaşıyorlar. Bununla başlayalım istiyorum. Yani buradaki tabloyu, bu başlığı nasıl anlamalıyız? Evet. Şimdi aslında bu tabii zorlu bir konu. Genelde de biz ilahi metinler açısından baktığımızda ilahi metinlerde hep bir taraf gözüyle okuyoruz. Yani ister istemez ne oldu? İlahi kitapları Tanrı gönderdi, yaratıcı gönderdi ve o yaratıcının anlattığı şekliyle binlerce yıldır bir olgu çerçevesinde kitapları okuyoruz, dinliyoruz. Dolayısıyla aslında habercilikte de bu böyledir. Yani iki tarafı dinlemek ya da mahkemeye gittiğimizde iki tarafı da dinlemek Tabii. doğru kararı verebilmek açısından çok önemlidir. Haberin diğer tarafı aslında. Dolayısıyla acaba bir de o günkü yaşananları şeytanın ağzından da bir dinleseydik ne olurdu? Bu tabii ki inanan insanların aslında inançlarını kuvvetlendirecek bir tez de ortaya koyabilir. Tabii. Bir açıdan değerlendirdiğimizde. Bir de bu açıdan bakalım. Bu perspektiften bir okuyalım. Şeytan niye böyle bir itiraz etmiş? Durup dururken bir insanın, bir varlığın, bir karakterin ki meleklerin içerisinde sayılan birisi bir anda itirazının acaba o şeyleri nedir, ayrıntıları nedir, neden böyle bir şeye kalkıştığı anlayabilmek birazcık onun dilinden de anlatılanları, yaşananları görmek demektir. Tabii ki entelektüel bir merak da olabilir bu. Yani illa Tabii ki. Bir tarafa hak vermek anlamında olmak zorunda değil. Zaten burada teolojik bakış açısıyla baktığımızda aslında zaten Tanrı eşsiz bir varlık, hatta varlık bile belki diyemeyiz. Yani çok başka bir şey. Yani onun karşısına bir şey koyabilmeniz için onunla eşdeğer özelliklere sahip olması. Yani eşit olmak zorunda değil belki ama denk özelliklere en azından sahip olması gerekiyor. O yüzden buradaki bir entelektüel merak da olabilir. Mesela ben bu kitabı henüz okumadım. Önümüzdeki hafta başlayacağım. Ve orada bu gözle biraz daha okuyacağım. Yani işin diğer tarafında dediğiniz gibi neler dönmüş onu da anlamaya çalışacağım. Aynen. Ve aslında mesela soruda gizli olan ilginç bir şey daha var. Şimdi biz bir kadir-i mutlak tanımı yaptığımızda bizim karşımıza genel olarak buna felsefeyi de koyalım, İbrahimi dinlerin tanımını da koyalım ki İbrahimi dinlerde biraz daha antropomorfik bir tanrı görüyoruz. Yani tahtında oturduğuyla ilgili ayetler var. Cezalanan, öfkelenen, mükafatlandıran bir tanrı var ve bunların hepsi antropomorfik insansı özellikler. Bir taraftan da iblisle tartışan bir tanrı gibi konumlandırıyoruz. Evet. O yüzden bu kitap aslında 14 asırdır gelen anlatımın dışına da çıkarak başka bir perspektife oturtmaya çalışıyor bu tartışmanın içeriğini ve detayını. Kadir-i mutlak sistemini bizim herhangi bir canlıyla tartışabilir pozisyona koyabilmemiz aslında zaten inandığımız Tanrı kavramına, Kadir-i mutlak kavramına ters bir durum. Çünkü bizim Kadir-i mutlak yaratıcıyı eğer bilen ve bilinen, suje, obje, özne, nesne gibi bir konuma oturttuğumuzda varlık boyutunun içerisinde, zaman ve mekan boyutunun içerisine taşımış oluruz. Evet. O yüzden onu aslında bizim her şeyden ayrı tutmamız gerekiyor. Ve özellikle son dönemde işte Sümer tabletlerindeki anlatımların bir gerçeklik olarak belgelerle, kanıtlarla önümüzde duruyor olması. Öbür taraftan eski ayette anlatılanlar, öbür taraftan Kur'an'da biz, ben, o, Rab gibi kavramların olması. Bu aynı şekilde İncil'e, Tevrat'a baktığımız zaman Elohim, Eloha gibi kavramların olması. Aslında ilahi metin okuyucularını ve ilahi metin anlatıcılarını ya burada bir şeyler vara doğru götürmüş ama hep teviller, hep yorumlamalarla geçiştirilmiş. Sanki benzer bir temelde mi buluşuyorlar? Şöyle gibi olmuş ya, bütün o anlatıcılar yani aslında ilahi metinlerde birçok
farklı varlığın konuşmaları sanki tek bir varlığa, o da Kadir-i Mutlak Yaratıcı'ya mal edilmiş. Şeytanla da tartışan o, insanlara peygamber gönderen de o, öbürlerini cezalandıran da o, cennet cehennemi kuran da o, her şeyi yapan o. Ama biz diyor, ama ben diyor, ama o gibi hitaplar var. Dediğim gibi Tevrat'ta da var ve Sümer tabletlerindeki anlatımlara baktığımız zaman da bizim karşımıza Anunnakiler diye bir gerçeklik çıkıyor. Belgeleriyle, kayıtlarıyla, resmi bir sürü anlatısıyla. Yani arkeoloji ve tarih ilminde de artık hani inanıp inanmamak değil mesele. Burada neticede veri var, belge var. bahsedilmiş bunlardan, Anunnaki dediğimiz varlıklardan. Evet. Hatta detaylı da bahsedilmiş. Yani neler yaşanmış, neler olmuş, neler bitmiş, bunları da buralardan anlayabiliyoruz. Ama benim aklıma o zaman şu geliyor. O zaman sizin iddialarınızdan birisi şu. Kur'an'da da diğer teolojik metinlerde, kutsal metinlerde de bahsedilen işte Rab, o, Allah kavramları birbirlerinden farklı varlıkları temsil ediyor. Evet. Bu da aklıma benim şey getirdi mesela. İbn Arabi de mesela bir kadri mutlaktan bahseder. Evet. Yani bir kimsenin ulaşamadığı, sadece varlığını hissettiği veya bildiği ama kimsenin ulaşamadığı bir aşkın varlıktan bahseder. Bir de orada Rab dediğimiz, bu Rab de kelime anlamıyla efendi demek zaten. Tabii, aynen. Bir de o efendilerden bahsediyor. Hatta Rableriniz diyor bazı yerlerde vesaire. Doğru. Siz o zaman burayı ayırıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki benim anladığım kadarıyla burada insansı özellikleriyle bahsedilen varlıkla aşkın varlık dediğimiz varlık farklı. Tabii. Aslında bu kavram İslam dünyasına da Hristiyan dünyasına da yeni Platoncu akımla girmiştir. Platinos yeni bir yorum getirmeye çalışıyor. Bakıyor ki yani bir kavram var, yani bir sonsuz bir yaratıcı olması lazım. Bir mutlak yaratıcıdan bahsediyorsa, ama bir taraftan da o tekillikten çıkmış bir çoğulluk var. Yaratılmışlar var. Bunu bir şeye oturtmaya çalışıyor. Diyor ki o zaman bir tane bir diye birisi var. Biz sadece ona bir diyebiliriz. Başka da hiçbir şey diyemeyiz diyor. O birin kendisine dönüp bakması yeni bir şey oluşturdu diyor. Buna öteki diyor. Ama öteki bire baktığında bu defa kesreti görmeye, yani çoğulu görmeye başlar deyip bir metodolojiye Platinos oturtuyor. Aslında bizim Muhittin İbn Arabi'nin işte vahdet-i vücut meselesi de, vahdet-i şuhud meselesinin temelleri de yeni Platoncu akımın Hristiyan dünyasına ve İslam dünyasına yansımasıdır. Ama şimdi biz şeye baktığımızda, Kur'an'daki anlatımlara baktığımızda, ayetleri okuduğumuzda aslında çok önümüze çok net tablolar çıkıyor. Kur'an gerçekten apaçık bir kitap. Evet. Şimdi şöyle şeyler var. Diyor ki Sad suresi 69'da peygamber, ben meleği ala'nın kendi aralarında hasımlaşarak tartıştıklarını nereden bilecektim? Şimdi hasımlaşarak tartışmak çok ilginç bir tabir değil mi? Yani melekleri biz nasıl biliyoruz? Yemezler, içmezler, robot uyumazlar. Gibi. Robot, yani öyle düşünüyoruz ama Kur'an'da böyle anlatılmıyor ki. Yani bu ayetleri şimdi hep beraber açıp okuyalım. Böyle şeysiz, yani eski anlatılmış gerçeklerle, kafamızdaki o ön yargılarla okumayalım. Şunu göreceğiz. Ben meleği ala'nın kendi aralarında tartıştıklarını nereden bilecektim? Tartışmışlar ve konu da şu. Tartışmanın içeriği insanın yaratılmasıyla ilgili bir süreç. Evet. Ve o yaratılmaya iblisin itirazı. Biz bunu alalım götürelim Anunnaki meselesine. Orada da benzer bir şey var. Aynısı. Tabii. Hiç fark eden bir şey yok. İnsanın yeryüzünde işte Homo erectus'u alıp evrimsel bir sıçratmayla Homo sapiens sapiens'e döndürüyorlar. Ve bu orada birçok tartışmalar yaşanıyor. Aslında hatta bir şey sorayım burada bir de, çok özür dileyerek. Estağfurullah. Oradaki ben mesela İgigileri şeye çok benzetirim mesela. İnsandan önce yaratıldığı iddia edilen cin topluluğuna. Mesela. Aynen öyle yani zaten. İgigiler de çalışmakla mükellef tutulmuş olan varlıklar. Cinler de yine aynı şekilde hiç fark etmiyor. Şeyden önce, insandan önce yaratılan ve yeryüzünde bulunan, yeryüzüne sahiplenen varlıklar. Aynen. Ve şikayet ediyorlar. Ama bu çok ilginç. Yani şeyde mesela Kur'an'da insanın yaratılmasına dair, neden, ne sebeple yaratıldığına dair net bir tablo okuyabiliyor musunuz? Tabii ki var. Yani aslında ve ma halakul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri aslında kulluk. Yani hatta kölelik yapsın diye yaratıldı. O zaman aynı yere oturdu yine. Aynı yere oturdu. Şeye de baktığımız zaman eski ayette de insanın çalışmakla yükümlü olduğunu görürüz. Adem bahçesine bakacak, onu yapacak, bunu yapacak. Evet. Şeye de gittiğimizde, Anunnaki manzarasına gittiğimizde de bu tabii insanı böyle sanki değersizleştiren bir kavrama durduğu için insan kabullenemiyor. Ya ben köle olmak için mi yaratılmışım? Bir uzaylı ırk gelmiş bizi burada maymundan sıçratıp sonra da madenlerde çalışmak için köle mi yapmış? Evet, resmin bir tarafı bu ama bir de büyük resim görmemiz gerekiyor. Ya aslında çok daha büyük bir resmin biz her birerlerimiz yansımasıyız. Bu şey gibi, yani mesela
Evrende bizim şu an kullandığımız, bizim kendi ürettiğimiz bir yazılım dilimiz var. 1 ve 0'lar. Yani Evet. evet ve hayır İkili, üzerine makine dili. ikili makine dili ve şu an bütün cihazlar, bütün makineler bununla konuşuyor ve bu 1-0 yazılım dili olmasaydı ne ulaşım elde edebilecektik, ne borsalar çalışacaktı, ne bankacılık sistemi, aklımıza gelebilecek her şey 1-0'la çalışıyor ve biz bu 1-0'la çok şey yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Metaverse diye bir alem yaratıyoruz. Evet. Gözlüğümüzü takıyoruz. O alemin içerisinde yaşamaya başlıyoruz. Bakın sadece Çok 1 ve basit 0'la. düzeyde de olsa bir simülasyon evreni aslında. Bir ciddi bir simülasyon evreni. Şeyden koparıyor seni, gerçeklikten koparıp o alemin içerisine koyuyor. Bir örnek vereyim. Burada hatta alt katta birlikte Kürşat sen var mıydın bilmiyorum. Birlikte gitmiştik bir sanal gerçeklik oyunları falan evet. vardır ya. Hakikaten ben daha önce bir tecrübe etmiştim ama bu kadar geliştiğini de bilmiyordum. Beynini kandırıyor aslında. Doğru, büyük bir yani simülasyon. beynini içinde bulunduğun alandan tamamen koparıyor, oraya odaklıyor ve işte düşme falan tehlikesi yaşıyorsun, korkuyorsun, o duyguları hissediyorsun. Aynen. Ki bunlar bu giyilebilir teknoloji dediğimiz teknolojilerin daha böyle çok ilkel halleri hala. Aynen öyle. Ben ileride mesela bu nereye evrilir tahmin bile edemiyorum. Aynen öyle. Buradaki aslında mesela ilginç konu şu. 1 ve 0'ı insanoğlu üretmiş. Tamam, insanoğlu köle olarak yaratıldı ama daha sonra bir halife tayin edilmesi, bir müdahale söz konusu. Evet. Bu müdahalelerin hepsini biz genetik olarak anlamak zorundayız. Şimdi bir yerden bir yere bağlamaya çalışacağım. Belki daha anlaşılır zemin. Şimdi biz Kur'an'da insanın yaratılışıyla ilgili olan şeylere baktığımızda bir galaktik insanı görüyoruz. Bir de yeryüzü beşer insanını görüyoruz. Bunlar şimdi çok ilginç tabirler gibi geliyor ama böyle. Çünkü Rahman suresi bize şey anlatır. Evrenle ilgili çok ilginç bir şey anlatır. Er-Rahman allemel Kur'an halekal insan. Rahman şeyi yaratıyor. İnsanı yaratıyor. Ama ondan önce Kur'an'ı öğretiyor diyor. Kim öğretecek abi? Ortada hiç kimse yok. Kur'an zaten aslında kainat dili demek yani. Ama sonra insanı yaratıyor ve insanın yaratılmasında farklı farklı tabirler kullanıyor. Min salsalin kelfahhardan yaratılan bir insan var. Min salsalin min hameyin mesnundan yaratılmış. Tinden yaratılmış. Bunların hepsini alıyoruz. Topraktan yaratıldığı insan diye çeviriyoruz. Evet. Bu kadar farklı kelimeyi niye Tin dediğin kullanıyoruz? ruh değil mi ya? Ben sanki öyle... İşte öyle zannediyoruz. Ama bayağı ilginç tabirler var. Bunlar etimolojik kökenlerine iniyor bu kitap. Çünkü biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Böyle Allah Tanrı işte şey aldı, böyle çamurdan insanı böyle şekle getirdi. Üf dedi, canlandı, kalktı. Ya bu çamur 40 yaşındaki bir çamur muydu? 30 yaşında mıydı? 20 yaşında mıydı? 10 yaşında mıydı? 50 yaşında mıydı? Şimdi bunu böyle anlarsak bilimsel olarak buna derler ki siz dalga mı geçiyorsunuz yani? Bunun hiçbir bilimsel geçerliliği yoktur. Evet. Ve aynı zamanda o zaman Kur'an'daki şu ayetleri kaçırmış oluruz. Adem'le İsa'nın durumu birbirinin benzeridir diyorsa tam benzeridir. İsa'nın bir annesi varsa Adem'in de bir annesi vardır demek zorunda kalırız. Bu ayet bunu söylüyor çünkü. Şimdi kel fehar, min salsalin kel fehar ne demek? Şimdi min salsal, salsal demek üst üste sarılmış olan iplikçik demek. Alalım bunu bugünün tabirine getirelim. Ne demek? Allah DNA'ya DNA demek. Bu kadar basit. Kel fehar, övünen ne demek? Bizim bugün şu anda DNA'larımızın, genlerimizin %3'ünü kullanabiliyoruz. %97'sine bilim çöp diyor. Bunlar çöp, ne olduğunu bilmiyoruz diyor. Allah Allah, niye çöp olsun yani? Ve 20 bin tane genimizi kullanıyoruz. Geriye kalan 580 bin tane genin ne olduğunu bilmiyoruz. Ve bilimin söylediği şey bilmiyoruz. Bunlar çöp. Halbuki aslında kelfahar denilen şey bütün o genlerin özelliklerini kullanabilen bir insan formu yaratılmış. Ve o insan formu galaktik insan dediğimiz insan. Sonra min salsalin min hameyin mesnundan bir insan biz yarattık diyor. Bakın diyor ki biz insanı, biz denilen bir grup, bir çoğul ekip. Biz insanı min salsalin min hameyin mesnundan yarattık. Yani yine min salsal, yine DNA, genetik faktörler ama örneklenmiş, kalıplanmış bir model üzerinden yarattık diyor. Dolayısıyla aslında bu adamların yaptığı şey, bu Anunnakilerin yaptığı şey ya da Kur'an açısından değerlendirdiğimizde Meleği Âlâ dediğimiz ekip bunlar işte yani. Bunlar geliyorlar, yeryüzündeki o Homo erectus'un genlerine müdahale ederek, orada mesela şeyde de Teama diye geçiyor Sümer tabletlerinde. Teama ne demek? Hafızayı içinde barındıran şey demek. Çevirelim günümüze gen. Evet. Ya aslında hepsi aynı şeyi anlatıyor. Ama bu tabirler hep 14 asırdır toprak, çamur diye çevrildiği için bu gerçekleri kaçırmışız. Çünkü çok çevirilerde aslında karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi bu. Hatta ben bunu Mısırlı biriyle de ta yıllar önce konuşmuştum. İşte şimdi biz mesela ne diyoruz? Ya burada çeviri hatası var diyoruz. İşte Kur'an'daki bir ayette mesela. Veya diyoruz ki bu ayette şöyle çevrilmiş ama aslında bunun kökü şu diyoruz. Şimdi o Mısırlıyla konuştuğumda ki o da bu konulara hakim bir insandı.
Ona sordum bunu. Yani dedim tamam bizde çeviriden kaynaklı bir problem var. Sizde nasıl? Siz niye anlamıyorsunuz? Onlarda da aynı problem varmış mesela. Onlar da bunu çok kalıplaşmış ve eski insanın anlayabileceği basitleştirilmiş manalarda Evet. hala kullanmaya devam ediyorlar. Tabii ki onların içerisinde de vardır böyle bizim gibi daha detayına inmeye çalışıp araştırmaya çalışanlar vesaire ama böyle bir problem var. Yani bu anlamda Kur'an'ın şu an bu kadar çok araştırılması, işte sizler gibi isimlerin çıkıp Kur'an'ın daha böyle detaylı meal bakımından da daha detaylı şekillerde bakılması ben önemsiyorum. Hatta ben bir Kur'an mealine bakacağım zaman Diyanet'in Kur'an mealini falan çok bakmam mesela. Yani benim ilk bakacağım meal Elmalılı Hamdi Yazır'ın mealidir. Ama orada da şuna dikkat etmek lazım. Elmalılı Hamdi Yazır meali diye verilen birçok meal onun sadeleştirilmiş versiyonu. Çoğu. Yani burada işte Diyanet veya başka kurumlar almışlar bunu. Günümüz Türkçesine sadeleştireyim diyerek tutmuşlar. Diyanet'in mealiyle aynı hale getirmişler. Yani aslında biraz kısırlaştırmışlar o meali. Ama Osmanlıca kelimelerin de bulunduğu orijinal haline baktığınızda orada ilginç bir tablo var. Elmalı'nın şeyine o yüzden hayran. Anlamadığı ya da sırrını çözemediği bir kısım olduğunda kelimeyi aynen bırakmış. Aynen bırakmış, evet, doğru. Yani hiç şeye zorlamamış. İşte ben bunu şöyle basitleştireyim falan filan. Hiç bununla uğraşmamış. Doğru. Kelimeyi aynı şekilde bırakmış, öyle devam etmiş. O yüzden Elmalı'nın o tarafına hayranım ben. Bu anlamda da onu takip ediyorum. Şimdi sizin yaptığınız da aslında ben biraz hazine avcılığına da benzetiyorum. Evet. Yani burada Kur'an'ın derinliklerine inerek o hazineden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorsunuz. Eskilerin alışılagelmiş, kalıplaşmış şeyleri dışında yeni şeyler keşfediyorsunuz ve bunları diğer metinlerle de özdeşleştiğini görüyorsunuz. Aynen İşte öyle. bu çok önemli bir şey. Burada aslında mesela şöyle bir şey de anlaşılıyor. Sanki biz Kur'an'da böyle reform yapıyormuşuz gibi. Hayır hiç alakası yok. Aslında Kur'an'ın kendisi böyle anlamaya çalışmak gibi görüyorum ben bunu. Tabii Kur'an zaten reformist bir kitap. Yani en büyük reformu zaten kendisi yapıyor ve bunu yaparken de bu sorgulamayı yapmak kadar doğal bir şey olamaz. Tabii. Kur'an'ı biz indirdik. Bu ayetler var. Bir sürü ayet var. Kur'an'ı biz indirdik. Biz daha önceki ümmetlere peygamber gönderdiğimiz gibi ümmetlere peygamber gönderdik. Evet. Biz diyor. Ama bir şey olmasını istediği zaman o sadece ol der ve o hemen oluverir gibi başka anlatımlar var. Şimdi en basit Fatiha suresinden başlayalım. Şimdi Fatiha suresinde konuşan kim? Geldi peygambere, değil mi? Cebrail. Şimdi konuşuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi birinin sözünü getirmiş, değil mi aslında? Yani birinin sözünü anlatıyor. Kimin sözü bu? Şimdi neticede bir yerden geliyor bu Kur'an. Evet. Alemlerin Rabbine hamdolsun dedi. Şimdi alemlerin Rabbi konuşuyor. Kendi kendine hamd et. Evet. Alemlerin Rabbinden geliyorsa bu kitap, Cebrail aracılığıyla kendi kendine alemlerin Rabbine hamdolsun dedi ve bunu mu gönderdi? Yoksa o biz ekibi, yani meleği âlâ ekibi zaten peygambere daha farklı bir misyonu, farklı bir yeri mi refer ediyor? Yani çünkü orada ne diyor? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Biz de ona kulluk ederiz. Biz de ondan yardım isteriz. Biz bu Kur'an'ı sana gönderiyoruz ama bizim de aslında tabi olduğumuz yer zaten o taraf demek istiyor. Şimdi bunlara böyle baktığımızda evet ya burada başka bir manzara var dediğimizde aslında hem kadir-i mutlak esas yaratıcıyı doğru yere konumlandırmış oluyoruz. Hem de aradaki yöneticileri tanıyor olmak bir şirk sistemi ortaya koymanın ötesinde alemin büyüklüğünün içerisinde kadir-i mutlakın ne kadar enteresan bir sistem ortaya koyduğunu anlamamızı sağlıyor. Ben şunu anlıyorum burada. Mesela çocukluğumdan beri de çok kafama takılırdı. Adem'in yaratılış sahnesi. Gözünüzün önüne getirin değerli izleyiciler. Yani Kur'an'da anlatılan sahneyi gözünüzün önüne getirin. Yakında getireceğiz. Evet. Şöyle bir şey, yanına araya gireyim. Şimdi sizin aracılığınızla söylemiş olayım. Ben bu kozmik hiyerarşi ile ilgili kısa bir film senaryosu yazdım ve çekimini yaptık. Montaj aşamasında şu anda. Hani sizin aracılığınızla duyurmuş olalım. O manzarayı iç içe girmiş iki senaryo halinde kısa bir film halinde izleyeceğiz. Süper. Buradan nerede yayınlayacaksınız bunu? Ben kendi YouTube kanalımda yayınlayacağım. Sizler isterseniz size de gönderirim. Siz de yayınlayabilirsiniz. Ahmet Daloğlu YouTube kanalında da burada onu da duyurmuş olalım. Yani buradaki sahneyi çocukluğumdan beri ben defalarca okudum o kısmı. Ve hep gözümün önüne şöyle bir kısım geliyor. Bir tanrı var. Tahta oturmuş. Ve bir meclisi var. Hani olur ya işte kralların ya da padişahların başa geçerler, işte bakanları, nazırları vardır veya işte yüksek rütbeli komutanları vesaire. Yan yana dizilmişler böyle. Ve bir konu hakkında Tanrı
bunlarla tartışmaya başlıyor, konuşuyor. Diyor ki ben bir insan yaratacağım. Tamam, onlardan bazıları itiraz ediyor, bazıları haklı buluyor vesaire, şudur budur ve arada bir tartışma. Ve Tanrı daha sonra onları ikna etmek için Adem'e ilimleri söyletiyor ve ondan sonra işte melekler diyor ki oradaki yüksek rütbeli komutanlar gibi görebileceğimiz kişiler tamam diyorlar, biz ikna olduk. Aynen. Fakat aralarından bir tanesi diyor ki hayır. Evet. Şimdi bu sahne gözünüzün önüne geldiğinde, ki Kur'an'da tamamen böyle bir sahne anlatılır. Bayağı tartışmadır o. Tabii evet. tabii. Bu sahne gözünüzün önüne geldiğinde iki şey kafaya takılıyor. Birincisi bir yaratıcı, bütün evreni ve her şeyi yarattığına inandığımız bir varlık nasıl olur da yarattıklarıyla bir tartışma içerisine girer? Aynen öyle. Nasıl olur da kendini o düzleme getirmiş olabilir? Ve bir zaman bir mekanda geçtiği belli. Tabii, ve tabii, anlatımları tabii. tam öyle. Halbuki bir yaratıcı varlığın zaten her şeyden münezzeh olması sebebiyle zaten öyle bir ortamda bulunmaması lazım. Bir yaratıcı kimseden fikir almak zorunda değildir. Zaten o aşkındır. O herkesin üstünde ve her şeyi bilendir. Dolayısıyla böyle bir şeye ihtiyacı da olmaz. Aynen öyle. Şimdi birincisi kısım bu. İkincisi itiraz eden ve bu itirazında direten ve huzurdan kovulan bir başka varlıktan bahsediyoruz. Yani huzurdan kovuluyor. Ciddi bir tartışmanın sonucunda bir de üstelik. Şimdi olaya böyle baktığımda çocukluğumdan beri buna çok anlam veremezdim. Yani nasıl olur, nasıl olur? Hep böyle düşünürdüm. Fakat son dönemdeki bu okumalar, işte sizin yaptığınız, sizler gibi başka araştırmacıların yaptığı bu okumalar, kendi okumalarım vesaire artık kafamda bir de İbn Arabi'deki o farkı da görünce, işte o aşkın varlık kısmı, dedim ki hayır, buradaki bu meclisteki kişi bizim bildiğimiz ve anladığımız Allah yaratıcı olamaz. Evet. Yani mantıken söylüyorum bunu. Doğrudur. Yani aslında Kur'an ortaya şeyi koymuş. Belki onun görevlendirdiği kişiler olabilir. Veyahut onların hiç o aşkın varlıkla bir araya bile gelmemiş olabilirler. Sadece varlığından haberdarlardır mesela. O seviyeye ulaşmışlardır mesela. Ve evrene bir düzen getirmek adına böyle bir sistem kurmuşlardır. Yani bunu şu anlamda söylemiyorum. Son dönemlerde çok şey oldu ya artık. Galaktik Federasyon, Galaktik Meclis falan. İlla böyle bir şey olmak anlamında söylemiyorum. Tablo bu. Yani anlatılan tablodan bizim gördüğümüz karşılık. O anlamda söylüyorum. O yüzden çok önemsiyorum bu konuyu. O sahneyle ilgili siz neler söylersiniz mesela? İşte zaten tam meselenin belki de çözülebileceği yani burada şeytan haklıysa dediğiniz kısım. Evet. O mantıkla tabii yani tartışmadaki o detayları incelediğimizde karşımıza çıkan manzarayı analiz etmek. Yani imanımızı kuvvetlendireceksek de oradan kuvvetlenmesi lazım. Ve doğru bir kozmik silsileyi anlamak gerekir bu açıdan. Şimdi mesela oradaki tartışmada çok ilginç bir şey var. Diyor ki iblisin itirazı bir şey üzerinden geliyor. Evet. Niye secde etmedin? Ben ondan daha hayırlıyım. Şimdi iblisle Rabbi şöyle düşünmek lazım. Bunların bilgi düzeyleri teorik ve pratik anlamda bizden kat ve kat üstün. Bunlar galaktik sistemdeki çok önemli konumdaki yöneticiler. Ve ben ondan daha hayırlıyım derken itirazını önemli bir yere temellendiriyor. Çünkü diyor ki bu tinden yaptığın beşere secde edecek değilim. Çünkü çok ilginç bir şeyle geliyor. Kur'an'a baktığımız zaman biz cinlerin yapı taşlarına baktığımızda ve halakal cehenneme min maricin min nar. Dumansız ateşten yaratıldığı ile ilgili bir anlatı var. Ne dumansız ateş? Yani çakmak ateşi mi? Ne olduğu belli değil. Şimdi biz bugün neyi görüyoruz ama evren yaratılırken nötrinolarla ilgili birçok veri görüyoruz. Nötrinolar nasıl parçacıklar? Güneşte mesela güneşin merkezinden nötrinolar salınıyor. Ve şöyle düşünün. Güneşin merkezinden salınan bir fotonun ışığın güneşin yüzeyine gelmesi tam 1 milyon yıl sürüyor. Ve niye o kadar sürüyor? Biz o kadar tepkimeye ve etkileşime maruz kalıyor ki ana şeyini kaybediyor, yapısını. Fakat nötrinoların güneşin merkezine üretildikten sonra yüzeyine ulaşması sadece 2 saniye. Hiçbir özelliğini kaybetmiyor. Dolayısıyla biz bilimsel olarak nötrinoları incelesek evrenin ilk yaratılışıyla ilgili de çok ciddi veriler elde edeceğiz. Yani bu ışın diye bildiğimiz şey mi? Nötrino parçacık, temel parçacıklardan bir tanesidir. Bu kuantum küçük parçacıklardan bahsediyorum. İşte aslında iblisin kendisini dayandırdığı yer burası. Ben dumansız ateşten yaratıldım derken aslında temelinde nötrino parçacıklarının olduğunu ve ilginç bir şeydir. Kur'an'da da şöyle bir ayet var ya. İblis ve avanesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi gözlemlerler. Evet. Nötrino aleminden dünyayı gözlemleyebiliyoruz ama dünyadan nötrino alemini gözlemleyemiyoruz biz bilimsel olarak. Dayandırdığı yer burası. Ben çabuk bozulan bir varlık değilim. Benim özelliklerimi kendim koruyabilirim ama bu tinden yaratılan varlık
Ben de kandırırım. Bak görürsün, başkaları da kandırabilir. Eğer benim ondan daha hayırlı olduğumu görmek istiyorsan, hadi diyor insanların diriltilecekleri güne kadar iddialaşalım. Bakın iddialaşmaya bakar mısınız? Hayır diyor, din gününe kadar sana müsaade. Hayır diyor, insanların diriltilecekleri güne kadar müsaade istiyorum. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Hayır yapamazsın diye arada ciddi bir tartışma oluyor ve huzurdan kovuluyor. Lanetlenerek. Evet. İnin birbirinize düşman olarak. İnin birbirinize düşman olarak diye şey var. Yani iblisin o tartışmadaki o şeyini temellendirdiği yer, ben nötrinolardan yaratıldım. Benim ana yapı taşlarım bunlar. Bunun yapı taşları bozulmaya müsait. Biz bunu yeryüzüne, dünyaya halife tayin edersek bir gün medeniyetini geliştirip gelip bizim sistemimizi ele geçirebilir gibi bir temele dayandırıyor aslında. Bana tehdit oluşturur. Bize tehdit oluşturur. O da diyor ki hayır, ben senin bilmediklerini biliyorum. Çünkü insanın mesela... O da ilginç geldi bana hep mesela. O da çok ilginç. Yani ben senin bilmediklerini biliyorum. Ama neyi biliyorsun? Yani ne biliyorsun da acaba... Şimdi çok ilginç. Mesela bu Anunnakiler de insana müdahale ederken, yani bu evrimde sıçratma yaparken, şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunu şeyler araştırıyor. Bilim insanları araştırıyorlar. Robert Morning Sky diye bir adam var. Şimdi bizim bilincimizi elde ettiğimiz sürecin nasıl olduğunu hiç bilmiyoruz biz. Ve insanda Aku diye bir DNA olduğunu, bu Aku DNA'sının Anunnakilerde bile olmadığını ve bu DNA'dan dolayı insanın bilinçlilik düzeyinin çok üst noktalara çıkabileceğini söylüyor. Bu çok ilginç. Potansiyel olarak böyle bir şey. Ben senin bilmediklerini bilirim derken insanın yaratılışını sen her ne kadar tin gibi düşünsen de, tin tiniyet demek aslında. Tin. Tinden yarattım. Senin tiniyetin ne? Senin karakterin ne? Senin yapı taşın ne? Aslında o anlamlara geliyor. Daha başka versiyonları var ama onlara girmeyelim şimdi. Dolayısıyla aslında demek istediği şu. İnsanın potansiyelinde öyle şeyler var ki o bilinçlilik düzeyine eriştiğinde, ki ben ona zaten isimleri öğrettim derken bütün aslında o genlerini kullanabilecek potansiyelde olduğunu görüyoruz insanın. Onunla büyük bir sıçrama yapabileceğini söylüyor. Çünkü bilinç denilen şey ne? Bilincin en basit tanımı nedir biliyor musunuz? Uyanıklık halidir. Mesela adam narkozun etkisindeyken bilinçli değildir. Evet. İnsan uyuyorken bilinçli değildir. O yüzden bilincin daha birinci adımı uyanıklık halidir. Rüyasız uyku mesela bilinçlilik halinin dışında, ama rüya görüyorsan uykunda bilinçlisin. Bir bayıldıysa bir adama ne deriz? Bilinci gitti deriz. Evet. Bilincin ilk adımı bu. İkinci adımı uyanıkken deneyimlemek demek. Deneyim ne demek? Tatmak, koklamak, görmek, yani 5 duyu organımızla olayları analiz etmek demek. Bu bilincin ikinci adımı. Üçüncü adımı ise kurgu yapabilmek. Hayal edebilmek, yarını, geleceği, dünü, bütün her şeyi kapsayan bölüm demek. Ve bu kapsama alanında, bu düşünce alanında düşüncesinin insanın sınırı olmadığı için bilinçsel olarak inanılmaz sıçrama yapabilecek potansiyelde yaratılmış. İşte aslında ifade etmek istediği şey, ben senin bilmediklerini bilirim derken o insandaki potansiyel dinamikle ilgili bir şey bu. Ve şunu görüyoruz. Anunnakilerin de insana sadece bir defa müdahale etmediğini görüyoruz. Birden çok müdahale var. İşte o ilk sıçratma anında yapılan müdahale var. Cennetten çıkarılma anında normalde 22 kromozom varken ve eşeğli üremesi yokken 23. kromozomun eklenmesi var. Ondan dolayı üreyebilme kapasiteleri var. Daha sonra uzun ömürle ilgili bazı genlerin açıldığını görüyoruz. Bu şey gibi Nokia, iPhone 16, ama bazı zamanlarda da sürümü aşağı doğru çektiklerini görüyoruz. Neden? Mesela tufandan sonra insanın ömrünü 120 yıla düşürüyorlar. Genlerin bazılarını kapatmaya başlıyor. Çöp gen dedik ya az önce. Aslında biz insanı en güzel şekilde yarattık. Ayet ya. Sonra onu aşağıların aşağısına çektik. Böyle bir ilginç müdahalelerle insanın o üst düzey noktadaki bütün belki genlerini kullanabildiği halini bir şekilde aşağı çeken bir sistem görüyoruz. Anunnakilerin böyle müdahaleleri olmuş insana. Dolayısıyla biz bu gen sistemini öğrendikçe, şimdi az önce 1-0'dan bahsettik değil mi? Biz 1-0'ı insan yapmış ve insan bu 1-0'la inanılmaz şeyler yapıyor. Tabii. İnsana bakalım. İnsanda da adenin, guanin, sitozin ve timin var. 4 tane harf. Bu 1-0'lar da harf aslında. Şimdi sayıyla harfin aynı şey olduğunu anlatacağım. Çünkü bu da çok ilginç. O 1-0'lardan 8 tanesi yan yana geldiğinde harf oluşturuyor. Kombinasyonlar A harfi, B harfi, C harfi, D harfi. Bunları biz o 1-0'larla yapabiliyoruz. Binari kod deniyor buna. İnternete yazın. Evet. Binari kodu Türkçe'ye çevir. Türkçeyi binari koda çevir. Mesela adını yaz abi. Şeyi görürsün. 0-1'lerle adını görürsün. Her 8 şey bir karakter. Bravo. Aynen öyle. Şimdi adenin, guanin, sitozin timini biz yapmadık. Bunu Anunnakiler de yapmadı. Bu kodu her kim yaptıysa, işte Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halekal insan diyor ya. İşte o galaktik insandan bahsediyor. Öyle bir halde ki bu adenin, guanin ve sitozin timin yapabileceklerinin sınırı yok.
acayip bir koduz. Yani dolayısıyla bizler aslında biyolojik kodlarız. Bunların üzerine kodlanmış. Şöyle düşünün. Diyelim ki rakam olmasa, dünyada rakam diye bir şey yok. Hiç kullanmıyoruz. Bir adamı da hapishaneye attık. Adam hapishanede 4765 gün kalacak. Nasıl sayar? 1, 2, 3, 4, 5 diye sayıyor. Rakam yok, sayı yok, bilmiyoruz. Sayı yok. Çizgi çeker. Bravo. Evet. Zaten filmlerde de dikkat et ne yapar? Çizgi çekerler değil mi? Şimdi adamın çıkması için 4765 tane çizik atması lazım. Peki rakam olduğunda 4765 nasıl yazıyorum? 4, 7, 6, 5. 4 karakterle 4765 tane çizgiyi hop bu hale getirdim. Evet. İşte gen denilen şey içerisinde milyonlarca bilgini barındıran ama açıldığında 3.2 milyar harften oluşan, öbekten oluşan, üçlü oluşuyor. Adenin, guanin, sitozin, timin dörtlü ama her 3 tanesi bir harf oluşturuyor. Üçlü kombinasyonlar halinde 3.2 milyar harf oluşuyor. Böl 3'e 1 milyara yaklaşacak. Bunu da kitap haline getirsek 1,5 milyon sayfalık kitap olacak. Ama bunları adenin, guanin, sitozin, timin denilen şeyin içerisine 22 tane amino asit protein sentezi yaparak bunları içine barındırıyor. İşte bu yaratımın esas kodu. Kelfehar, min salsalin min hamim. Kaynak kod bu yani. Kaynak kod bu. Bravo. Şeyde yazılımda vardır ya source code diye kaynak kodu. Kaynak kod bu o zaman. Aynen öyle. Şimdi gelelim ikinci meseleye. Şimdi harfle rakamın aynı olması meselesi bizi nereye götürecek? Şimdi biz en eski medeniyetini hangi medeniyet biliyoruz? Sümer medeniyeti. Ne kullanıyor? Çivi yazısı. Mısır'da hieroglif, piktograf. Peki Musa'ya gidelim. Musa'ya Rab ne veriyor? Tabletler veriyor. Tabletler. 2 tablet de geliyor. Evet. Yazı var orada. Harf var. Alfabe var. Asurbanipal der ki ben tufan öncesi metinleri okuyabiliyorum der. Ya alfabeyi kim bulduysa mesela biz alfabe olmasaydı, harfler olmasaydı birbirimize bir şeyleri yine çizerek bir sürü şekilde anlatacaktık. Aynen o 4765 tane çizik atmak yerine 4, 7, 6 ve 5'i yazıyoruz ya. Alfabe bizi binlerce şekil çizmekten o alfabelerle konuşmaya, iletişime bilmem nereye getirdi. Kim verdi bunu? Bir dehanın işidir bu. İşte aslında onu bile veren Anunnakiler. İnsanlara alfabeyi veren. Hatta dillerini karıştırdık. Farklı diller yaptık diye. Bu diller neredeymiş ki acaba? Demek ki bir yerde bu diller konuşuluyor. Nereden getirdiler? Evet. Ve bu adamların o kadar üstün bir gen teknolojisi var ki işte bunların hepsini bilimsel anladığımızda iş çözülüyor aslında. Genlere müdahale ederek dil bile öğretebiliyor bu adamlar. Çünkü orada inanılmaz bir kod var, inanılmaz bir yazılım var. Onlar da bu kodların birçok noktasına müdahale edebildikleri için insanı evrimsel noktada sıçratabilmişler. Bugün de biz aynı noktaya gelmek üzereyiz. İnsanoğlu kendi DNA'sına, kendi genlerine müdahale edebiliyor. Aslında kendi kendine açmaya başlıyor yavaş yavaş. Evet ve yarın öbür gün yapay zekanın da etkisiyle süper insanlar olacak belki. Çünkü beyin önemli olan duyulardan gelen verilere bakıyor. Nereden geldiği önemli değil. Ve biz bugün mesela yarasalar sesi bizden çok daha fazla duyuyor ya. Evet. Yarasaların o özelliğini alıp kendimizde herhangi bir yere entegre ettiğimizde beyin onu da analiz edebiliyor. Zaten süper insan çalışmaları falan Bravo. var ya. İşte gittiğimiz nokta Homo sapiens sapiens'e oradan da artık bambaşka bir süper insana evrilebileceği yapay zeka çağının tam arifesine geldik biz. Ve bunların hepsi o dörtlü adenin, guanin, sitozin, timinin yansımaları aslında. Şimdi buradan alfabeye niye geldim? Biz şunu görüyoruz. Sümer tabletlerinde de eski anlatımlarda da Enok peygamberin gökyüzüne çıkarıldığını, kendisine 360 tane kitap verilip gönderildiği ile ilgili Sümer tabletlerinde anlatımlar var. Adapa'nın, Enki'nin yarattığı Adapa'nın gidip Anu ile görüşüp Anu'dan bilgelik alıp geldiğini anlattığı. Enmedurank 7. krallardan bir tanesidir. Gökyüzüne gidip bilgi alıp geldiğini görüyoruz ve bunlar alıp geldikleri bilgiler genelde tıpla, sağlıkla, genetikle ilgili bilgiler ve uzayın işleyişi, güneşin hareketleri, ayın hareketleriyle ilgili. Bu adamların aldıkları gen bilgileri, gen teknolojisi böyle şey değil ki. Şu bitkiyi kullanırsan bu olur değil. Adamların aldığı muazzam bir teknolojiyle geliyorlar. Neyle aldılar? Harflerle. Yani aslında adamlar alfabenin içerisine 22 harflidir İbranice alfabesi. Bakın neyi konuştuk? Adenin, guanin ve sitozin, timin üçlü harfler oluşturuyor diye. Evet. İbranice'deki bütün isimler, sıfatlar, zamirler hangisini alırsanız alın 3 harften türüyor. Üçlü öbeklerle türemiş. Yani adamlar aslında o frekansal şeyi alfabe üzerinden bir deha sistemiyle insanlarla konuşabilecekleri bir mekanizma geliştirmişler.
Ve o gen bilgisini vesaireyi de frekanslar olarak alfabenin içerisine yerleştirmişler. O yüzden biz mesela Esma-ül Hüsna çalışmaları falan yapılıyor ya. Kabala'ya gidelim. Kabala'da da aynısı vardır. Kabala'da 22 harfle yapılıyor. Esma-ül Hüsna şu an Arap alfabesi 29 harf ama orada şöyle bir anlatım var. Kabala'daki Elif'ten T'ye sıraladığımızda Elif'ten T'ye 22 harf var. Bunun rakamsal değerleriyle oradaki rakamsal değerler Arap alfabesini aldığımızda ilk harf Elif, son harf T oluyor. O da 22. Ve aslında Esma-ül Hüsna bu 22 harf üzerinden çıksa doğru bir frekansla genlerimizi açabilecek hale gelebiliriz. Frekans meselesine bu adamlar çok değer vermişler. Ve alfabenin içerisine adeta bunu kodlamışlar. Bu da ilginç bir bilgi olarak kalsın. Dolayısıyla aslında şöyle toparlayayım. Kitap önemli bir sorgulama yapıyor. Bu önemli sorgulamayı yaparken de aslında Kur'an'daki kozmik hiyerarşiyi görmemizi, melek tanımımızı değiştirmemizi, Rab tanımımızı değiştirmemizi ve aslında esas kaderi mutlak yaratıcının bu zaman ve mekanlardan münezzih, bambaşka bir konuma konumlandırılmasını, dolayısıyla da doğru bir inanç sistemi kurgulanmasını ortaya koymaya çalışıyor. Evet. Ben burada şunu önemsiyorum. Kur'an'da bir ayet vardı. Şimdi hangi surede, kaçıncı ayet hatırlayamıyorum ama diyorlar ki sen bizi atalarımızdan bulduklarımızdan mı vazgeçirmeye çalışıyorsun? Yani evet. Eski bize atalarımızın söylediklerinden mi vazgeçirmeye çalışıyorsun? Evet. Yani adamlar atalarından bulduğu inanç sistemine dokunulmasını istemiyorlar. Yani doğru veya yanlış değiştirme diyor. Biz böyle geldi bize, biz de bunu devam ettirmek istiyor. Aslında muhafaza ediyor. Doğru, muhafaza ediyor. Yani muhafazakar şeyi de oradan gelir zaten. Halihazırdaki durumu muhafaza etme. Aynen. Dolayısıyla böyle baktığımızda neden illa bir şeyleri, atalarımızdan gelen bir şeyleri muhafaza edelim? İnsanoğlu yeni şeyler görüyor, yeni şeyler tecrübe ediyor. Yeni şeyler düşünmeye başlıyor, yeni hayalleri türemeye başlıyor. Dolayısıyla bunlarla beraber, bu gelişmişlikle beraber bir şeylerin daha derinine, derununa böyle sirayet etmeye çalışmak insanın fikri alemi içinde çok faydalı olacaktır. Dolayısıyla ben de o yüzden böyle çalışmalara çok çok önem veriyorum. Buradaki tabii ilk etapta bakıldığında böyle bir yargısız infaz yapıldığında ne demek ya şeytan haklıysa diye. Hatta bu programa gelen sorularla ilgili de ayrı bir program yapalım bence. Olur. Oradaki tartışmayı da yapalım ama şeytan haklıysa kitabını ilk gördüğünüzde doğal olarak hani klasik bir düşünce tabiriyle ne demek istiyor ya bu falan gibi bir noktaya geliyorsunuz ama ben şöyle sadece sorgulama, bunlar güzel şeyler. Evet, içindekiler kısmına bile baktığımda hakikaten çok çok önemli noktalar olduğunu görüyorum. Ya bir de şu var Ahmet Bey. Platon'a da baktığımızda, eski işte Arap düşünürlere falan da baktığımızda böyle o antik çağdakilere vesaire. Aslında şu an konuştuğumuz konuların çekirdeklerini konuştuklarını görüyoruz. Evet, yani binlerce yıl önce de düşünmeye çalışmışlar. O dönemin en zeki insanları, en fikri açık insanları bunları düşünmeye, tartışmaya çalışıyor. İşte İbn Arabi'nin tartışması yani ne demek aşkın varlık falan tartışıyor. Tabii. Yani ya biz mesela şu an bile mesela bazı insanlara ne demek istiyorsun kardeşim sen gibi gelen konuları adamlar binlerce yıl önce tartışmaya, konuşmaya başlamışlar. Tabii. Ve onların yalnızlığını da anlayabiliyorum ya biliyor musun? Yani düşünsene şu an bile bunları tartışmaya çalışırken bir tepki doğuyor ve binlerce yıl önce o yalnızlığı tahmin edebiliyorum. Çok şöyle zor. Aslında yani ben şuradan yanayım. Fikirler özgürce beyan edilmeli. Muhakkak. Mesela bu kitaptan dolayı herkes her şeyi söyleyebilir. Olumlu olumsuz fark etmez ama bunu söyleyemezsin kısmı tehlikeli. Tabii, fikrin söylenmesinde bir problem yoktur, tartışılmasında bir problem yoktur. En olumlu olumsuz yorumlar gelebilir. Çok da güzel olur. Hiç fark etmez. Ama bunu asla söyleyemezsin tarafı, yani sen konuşamazsın, bu fikri beyan edemezsin. Biz şimdi oturduğumuzda ne diyoruz? Engizisyon mahkemelerinde fikirlerinden dolayı insanlar asmışlar. Tabii. Böyle şey mi olur? Herkes her şeyi konuşmalı diyoruz. Tabii. Ama aynı şeyi biz bugün kendimiz yapabiliyoruz. Aynen öyle. Aynısını yapabiliyoruz. O yüzden fikirler konuşulsun. En uç noktadan, en olumsuzdan en radikaline varıncaya kadar. Ve bu hakaret suçları falan ortadan kalksın. Yani toplum kendi içinde, kendi dinamikleriyle bunları cezalandırabilir. Dışlayabilir. Onu yapar, bunu yapar ama böyle mahkemeler, hapisler, bilmem neler falan bunlar olmaması lazım. Muhakkak. Fikri hürriyet çok önemli. Yoksa bilim gelişmiyor. Özgür düşünce gelişmiyor. Maalesef. Ve biz mesela Aristo'ya baktığımız zaman dedin ya abi geçmişte sorgulanmış. Ona göre benim tanrım diyor saf bir düşüncedir. Yarattığı evrenin farkında bile değildir diyor. Yani onlar o mutlak yaratıcı nereye konumlandıracağını bulmaya çalışmışlar zaten. İşte ya çok her şey, hep tartıştıkları noktalara bakıyorum zaten.
çoğunun birbiriyle kesiştiği noktalar, birbirlerini düzelttikleri, birbirlerini tekfir ettikleri noktalar falan böyle ya adamlar bunları binlerce yıl önce yapmışlar. Tabii tabii. Ya İbn Sina'ya baktığımız zaman onlarda sudur felsefesi vardır. Evet. Yani taştı der ondan. Öbür taraftan Spinoza'ya gidersin. Varlamadan dolayı doğa tanrı evreni zaten var etmek zorundaydı ve var oldu der. Yani bu tartışmalar binlerce farklı şekillerde yapmışlar. Ama biz bugün kuantum fiziğini öğrendik. Evet. Biz şunu gördük. Bütün teknolojimizle, bütün imkanlarımızla, bütün gözlem araçlarımızla evrenin sadece %5'ini görüyoruz. %95'inde ne olduğu ile ilgili hiçbir fikrimiz yok ve %3 genlerimizle yapıyoruz. Belki %5 bile değil. Bak çok ilginç bir bilgi. Sanıyorum NASA'nın raporuydu. Ya da ona bağlı bir kuruluş olabilir. Biz yeryüzündeki okyanusların bile %95'ini bilmiyoruz. Doğru. Yani şu şaşırtıcı, şok edici şeye bakar mısınız? Yani üzerinde yaşadığımız dünyadan haberimiz yok. Daha altında ne var, şu nedir, bu nedir vesaire falan. Daha bunu bilmiyoruz. Ben bu bilgiyi ilk okuduğumda seneler önce şok olmuştum. Nasıl ya dedim yani 2000 bilmem kaç yılında yaşıyoruz ve hala okyanusların sadece %5'ini biliyoruz. Tabii. O da yani tahmini bir şey %5'i. Belki daha da az. Onu da bilmiyoruz. Tabii. O yüzden evrenin %5'i dedik ya ben o kadar bile olduğunu tahmin etmiyorum. Hele bir de işin içine paralel evrenler, aynı evrenler gibi şeyler girdiğinde ki artık onlar konuşuluyor. Kuantum evrenler falan. Tabii. Gerçekten çok sınırlı bir noktadayız. Bir şey var ya. Çift yarık deneyi bütün bilim alemini alt üst eden bir şey. Yani nasıl olur bir madde onu gözlemlediğinizde farklı davranıp gözlemlemediğinizde farklı davranıyor. Nasıl olabilir yani bu? Bu bütün bilim camiasını sarsan bir deney ve bu deneyin gelişmiş versiyonları falan yıllar içinde tekrar falan da yapıldı yani. Hani o ilkel haliyle falan devam etmedi. Zaten üzerine hala tartışılıyor. Yani bunlar esas merakı cezbeden. Ama onun dışında yani birbirimize hakaret edelim, birbirimize şey yapalım, şu manası yok ki. Benim en çok sevdiğim şey şu. Şimdi bir içerik yayınlamışız. Bir makale olabilir, bir video olabilir. Fark etmez. Altına gelip ben şunu isterim mesela. Orada eksik kaldığım yerler muhakkak vardır. Veya yanlış söylediğim yer de olabilir. Ben mesela bana o bilginin yorumlarda verilmesi çok hoşuma gidiyor. Evet. Açıyorum mesela yorumlarda bakıyorum. Benim bilmediğim bir şeyi yazmış birisi. Ya acayip bir şey ya düşünsene. O videoyu izleyen işte 50 bin kişi, 100 bin kişi kaç kişi ise onların yüzlercesi senin eksik kaldığın yerleri bulabilirler. Tabii aynen öyle. O yüzden mesela ben bunu daha çok önemsiyorum. Daha hoşuma gidiyor. Ama hani illa birilerini gömelim dersek biraz böyle siyasi kısır tartışma gibi bir şeye dönüşüyor. Hiç manası yok. Yani burada bir bilimde konuşuyor olabiliriz. Tarihte konuşuyor olabiliriz. İşte teolojide konuşuyor, felsefede konuşuyor olabiliriz. Bir de bu adet hakikaten son yıllarda çok arttı. Yani şunu konuşamazsın. Bunu söyleyemem. Niye arkadaş? Yani ben hakaret etmiyorum ki. Ben burada kendi yaptığım gözlemleri, analizleri, çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgileri aktarıp bunları bu verileri toplayıp düzenli bir sistem halinde aktarmaya çalışıyorum. Anladığımı söylemeye çalışıyorum. Benim burada hakaret etme gibi bir derdim yok. Zaten niye hakaret etme derdim olsun? O da ayrı bir konu. Evet. Yani veri önemli tabii. Muhakkak. Bilim işte nedir? Yani bilgi gerekçelendirilmiş doğru inanç der Platon. Evet. O günden bugüne de bu böyledir. Bazen şöyle olabiliyor. İnançlarımızı gerekçelendiriyoruz. Onlara daha doğrusu gerekçelendirmenin ötesinde bahaneler bulmaya çalışıyoruz. O kalsın diye. Ama bir taraftan da veriler gerekçelendire bize bir evet bunlara inanmalısın artık tarafına getiriyor. O yüzden kuantum fiziği, yeni çığır açıcı bilgiler, artık evrende yalnız olmadığımızın kabullenilebilir olma noktası bizi kozmik bir sisteme, kozmik bir hiyerarşiye doğru götürüyor. Evet. Bunu anlıyor olmak kötü değil, tartışıyor olmak hiç kötü değil. Tabii. Yeni şeyler çıkacaktır, yeni fikirler çıkacaktır. Yani bir şeyin var olmadığı ispatlanamaz. Tabii yokun varlığı ispatlanamaz. Bir şeyin varlığı ispatlanabilir. Yani siz dediniz ki hayır evrende şöyle bir şey yok. Ya evrenin ne kadarını gördün de nasıl tespit ettin mümkün de hani yok, mesela bu odaya bakarsın mesela bu odada dersin ki şu yok. Tamam. Bu odada bunu bulamayabilir bir şeyin hani olmadığını şey yapabilirsin. Ki orada bile gözden kaçırabileceğin durumlar olabilir ama sen koca evreni ele alıyorsun ve diyorsun ki hayır şu yok. Ben Tanrı tartışmalarına da mesela böyle bakıyorum biraz. Tanrı yoktur. Çok iddialı bir şey. Yani nasıl ya? Ya biz daha daha beynimizi çözemedik. Yani nasıl bu kadar iddialı ve net bir şekilde bunu söyleyebiliyorsun? Ya işte bir şeyin doğrulanabilirliği kadar yanlışlanabilirliğini de ortaya koymak gerekiyor. Bunlar çok zor şeyler.
Ama bu tartışmalar daha devam edecek. Yani Tanrı sorunsalı insanlığın en büyük sorunsallarından bir tanesi olarak kalacak. Evet. Bilinç konusu en büyük sorunsallarımızdan birisi olarak kalacak. Ve evrenin muamması en büyük sorunsallar olarak kalacak. O yüzden araştıracağız, tartışacağız ve en azından gelecek nesillere doğru bir okuma yapabilecekleri yeni fikri altyapıyı oluşturacak kaynak eserler bırakmak gerekiyor. Muhakkak. Eski dönemlerdeki felsefecilerin, bilim adamlarının yaptığı gibi. Sosyolojik bir devrimin arifesindeyiz. Psikolojik bir devrimin arifesindeyiz. Her anlamda. Siyasi ve ekonomik bir devrimin arifesindeyiz. Artık geçmiş bilgilerin geleceği şekillendirmekten maalesef aciz kaldığı bir döneme geldik. O yüzden yeni fikirlere ve yeni altyapısı olan Muhakkak. şeylere ihtiyaç var. Zaten eski dünyanın argümanlarıyla şu anki dünyayı da yorumlamaya kalkarsanız yine çok yanılırsınız. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ben bu konuları biraz da şundan önemsiyorum. Kendi YouTube kanalımda da Kürşat'la sağ olsun Kürşat'la beraber Güzel yayınlar böyle kısa yapıyorsunuz. belgesel tarzı böyle gündem ötesi konular, daha böyle farklı bakabileceğimiz konuları anlatmaya çalışıyoruz. Bunları söylemeye çalışıyoruz. Bunun da sebebi şu. Gündemden artık o kadar sıkıldık ki. Tabii Hamza Bey'le sizin programlara denk geldiğimde ben abi ekonomi konuşmayın artık yeter falan Ya, böyle. Şu da var yani işin sonunda hep ya daha farklı şeyler düşünebilelim. Biraz daha farklı böyle kafa açmak diye bir şey vardır ya Doğru, mesela. doğru. Biraz daha farklı fikirleri daha uçalım kaçalım yani, anlatabiliyor muyum? Bu zihni açıdan da güzel bir egzersiz yöntemi aslında. Yani Doğru. karşılıklı hele konuşursan yani senin de zekandan daha üstün veya bilgi olarak daha tecrübeli birisiyle de konuşuyor. Mesela daha da güzel, daha da tatlı bir şey oluyor. O yüzden bugünkü program da bence benim açımdan en azından çok güzel, çok keyifli oldu. Bir dahaki programda da konuşalım muhakkak şey yapacağım. Size gelen sorularla ilgili böyle bir seçki yapacağım. Onları Tamam. da sormaya çalışacağım. Tamam yapalım. Güzel olur. Çok güzel olur sorularda. Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben çok Ağzınıza teşekkür sağlık. ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, Şirah Kitap Kafe'den bugün Ahmet Daloğlu ile beraber yeni kitabı Şeytan Haklıysa üzerine konuştuk. Tabii biraz farklı noktalara da uçmuş kaçmış olabiliriz. Ama benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Kitabını da izleyicilerimize tavsiye etmiş olalım. Ve bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.